Sirmione'deki odamızdan herkese selamlar arkadaşlar. Yakalandım. Yakalandım Merve. Çok dağınık, niye çekiyorsun şu an Akif'ciğim? Odamız leş gibi dağıldık. Çantalardan biri orada, biri burada. Pantolonlar burada. Şöyle bir odamız var hemen. Şurada dolap, kapı giriş, yatağımız. İki başlık böyle. Banyomuz da şöyle. Klasik bir otel odası. Gayet güzel, ferah boyutları. Ön tarafı şöyle mis gibi bahçe. Diğer tarafta havuz var. Biz kapıdan çıkınca hemen solda. Otelin girişi buradaki merdivenlerden hemen. Demin söylemiştim hani diğer tarafta havuz gözüküyor diye. Havuzumuz burada. Şurası da yine aynı komplekse dahil. Bizim motorumuz şurada arkada. Şimdi binip göl kenarına gideceğiz. Sirmione'den tekrar selamlar arkadaşlar. Herkese merhabalar. Burası mükemmel. Çok güzel, ilk defa geldik. Bayıldık. Şöyle bir yerin yanında yürüyüş yapıyoruz. Burası gölmüş ya. Bence deniz burası, ne gölü. Göl. Deniz bu ya. Ne gölü bu böyle yani? Yanlış biliyorlar bunu. Deniz burası, göl değil. Burası oldukça lüks ve şatafatlı gözüküyor. Aslında şatafatlı değil böyle. Lüks gözüküyor. Lüks gözüküyor. Öyle şatafatlı bir şey görmedim şimdiye kadar. Sadelikle ortaya çıkan bir şıklık var. Evet. Böyle hani sanırsam buralar biraz da yerli halk, tam bazı kesimleri böyle yazlık yerleri gibi hissettirdi bana. Olabilir. Bilmiyorum. Gölün de adı Garda galiba. Galiba. Garda Gölü. Garda Şuralarda da Tour. yazıyor. Garda turu falan yapıyorlar. 3 saat 45 dakika 4 saatlik falan değişik turlar var. Hı. Değişik. Göstereyim. Gerçekten değişikmiş yani. Şurada yazıyor. 45. Göstereyim. Şöyle bir harita. Burada da çeşitli rotalar. Bu 3 saatlik sadece salı günleri. Bu pazartesi ve cuma 4 saatlik, çarşamba da 4 saatlik ama 2'de. Bu da 2'de. İçindekiler işte bilmem ne. Şarap tadımları, Aha, bilmem aynen. neler falanlar filanlar. Fiyat yazmışlar mı? Tabii ki de hayır. Yazarlar mı? Hayır. Kare kod koysalarmış. Bana insan okutsaymış. Şöyle bir yapsaymış. Öyle mi gidiyoruz? Şöyle mi gitsek acaba? Ya böyle gidelim. Tarafından, su tarafından da gidelim. Göl dememek için. Su bile dedi. Tamam göl hadi gel. Ama deniz bence. Yolculuğumuz buraya gelene kadar biraz yorucu geçti benim adıma. Sıcak. Sıcaktan Sanki bayıldı ya falan diyormuş. bayılacak kadar oldum yani, o kadar yordu. Bir de şimdi kıyafetler, şunlar bunlar, ekipmanlar işte böyle 5 dakika konar göçer gezilecek yerlerde oldum rotada. İşte bugünkü gibi. Eşyaların hepsini bırakamıyorsun, bir kısmını eline alıyorsun. İşte bir yandan taşıyorsun, bir yandan sıcak. Ayağında işte motosiklet çizmesi zaten ağır, üstünde pantolon, montunu elinde taşıyorsun derken sıcak iyice yordu beni. Çok çileli iş. Ayağının motorla gelmiyor buralara. Ya şöyle, ilk defa buralara geleceksiniz bence. Önceliğiniz her zaman için gezmek ve hani buraların tadını çıkarmak olsun. O nedenle böyle hani motor tarzı araçlarla bence gelmeyin. Hani ben öyle düşünüyorum. Biz daha önce buralara geldiğimiz için buraya Sirmione'ye falan gelmedik ama birçok bölgesine geldiğimiz için hani biliyoruz, en azından tekrar görelim, gözümüz doysun diye
Yani bir de bu sefer odak noktamız gezip görmekten ziyade yol yapmaktan keyif almak. Öyle insanlar sürat tekneleriyle, jet skileriyle, normal gündelik teknelerle gölün keyfini çıkartıyor. Şurada kameraya yansıyor mu çok emin değilim ama bir tane hanımefendi de yanına köpeğini almış, sörf tahtasıyla geziyor. Güzelmiş. Adamlar yaşıyor ya. Şurada eski kale gibi bir şeysi var galiba. Şimdi o tarafa doğru Evet, gideceğiz. şimdi kaleye doğru devam ediyoruz. Hadi gidelim. Bu arada Sirmione'nin öte yakasındaydık. Bu tarafına geçtik. Burası da aynı şekilde göl kenarı. Bir burun gibi bu Sirmione bölgesi gölün içine doğru uzuyor. Ama böyle şey, hani burun dediysem Laz burnu gibi uzunca bir şekilde uzuyor. Ya sen manzaranı demek istiyorsun. Burnu büyük diyorum, ne diyorum? Yalan mı? Doğru. Neyse, Bir şey şimdi demeyeyim şimdi. bulursak yemek yiyeceğiz. Şemsiyeler renkten değişikti. Flamingo bir şey. Barakuda orası. Evet. Boş masa varsa çökelim. Bence biz bir bakalım menüsüne. Öyle çekelim. Oturduk şimdi bir yere. Adı Bilmem ne, Erika'ydı Erika galiba. diye bir yer. Erika. Deneyeceğiz, şans eseri denk geldik. Şey çok hoşuma gitti yalnız, şu piti kareli şeyler, masa örtüleri. Böyle şeyler gibi eski masa örtülerinden. Evet. Yemekler söyledik. Bakalım gelince ne düşünü söyleriz. Nasıl Ahtapot olduğunu. yiyeceğim ben. Ben yemeyecek. Bana vermeyecek misin? Sana vermeyeceğim. Böyle şey mümkün mü? Beni yedirmeyecek erkek. Seni yedirmem. Ama sana yediririm. Karnımızı doyurduktan sonra şöyle kaleye doğru gideceğiz. Kaleye gidiyorduk, vazgeçtik son anda. Yemek yiyelim önce dedik. Evet. Bu arada masada böyle uzun çubuklar falan var. Ekmek falan koymuşlar. Açlığınızı yatıştırın önden diye. Ben bir tane açacağım şimdi, bakacağım zaten. Yemekler gelince size gösteririz menüyü. Ne yiyeceğiz diye. Mikrofonsuz konuşuyoruz. O yüzden biraz gür sesle Şöyle biraz daha konuşmamız. geleyim. Yemeklerimizi yedik. Evet, yemekler yendi. Ahtapot, böyle patatesli salatamsı bir ahtapot. İçine domates, marul, zeytin, Zeytinyağı. klasik salata. Onun içine ahtapot. Ama ahtapotu, buradaki ahtapotu çok beğenmedim ben. Yani ben de Yani böyle beklediğim kadar wow diyemedim. Bu arada ben ilk defa ahtapot yedim. klasik margarita söyledik bir tane. O da böyle wow değildi. 2 içecek. Bunlar 40 euro. Yani 39 euro. İçine 5 5 euro da servis ücreti vardı. çok mükemmel servis yapıyorlarmış. Yani böyle bir yerde makul kabul edilebilecek bir fiyat aslında. Yani bir şey çünkü. Kesim olarak birazcık yüksek bir kesime benziyor buralar. Yani öyle. Arabalardan da insanlardan Ben anlaşılacak. göl kenarına doğru geçelim karşıya. Fiyat olarak da bu şekilde ödemek, standartlar doğrultusunda değerlendirirsek normal diyoruz. Evet, şimdi kaleye doğru yürüyoruz bu sefer. Evet, şimdi Koşuyoruz sanki. Niye koşuyoruz? niye koşuyoruz, ben rahat enerji verdi herhalde. Bugün akşam biraz erken uyumamız gerekiyor herhalde dostlar. Akif bizi yarın yine yoracak. Yarın, yani sizin haftaya göreceğiniz bölümde bu rotanın oluşmasında büyük rol oynayan, yani benim çok heves ettiğim bir yoldan gideceğiz. Merak ediyorsanız şimdiden bakabilirsiniz. Strada della Forra. Yani çok güzel bir yol. Motosiklet sürmek için de çok güzel bir yol. Manzarası güzel. Hava güzel. Yani dağ yollarında olacağımız için Yani serin mi olur acaba oralar? muhtemelen, yani bugüne kadar geçtiğimiz yolların hepsinden Daha serin olacak. Hadi bakalım. Yarın için heyecanlıyım o yüzden ben. Şimdi de gördüğünüz gibi Sirmione sahillerinde yavaş yavaş günü batırıyoruz. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Burası gölmüş bu arada. Ya hala inanasım gelmiyor. Nasıl göl bu ya? Ya İtalya'nın
her yeri çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani Bunu daha kaç kere söyleyeceğiz acaba, çok merak ediyorum ama. Kalbimizin bir parçasını burada bıraktık diye ondan diyoruz aslında. Şimdi baktığınız zaman güneyinden başladık. Güneyin doğu tarafından indik Bari'den. Bu arada Bari diyoruz biz ama Bari diye okunuyormuş. Onu da Amalfi'deki otelimizde söylediler. Neyse. Bu da ayrı bir bilgi olarak kenarda dursun. Doğusundan batısına sürdük Amalfi. Amalfi bambaşka bir güzellikti. Oradan artık kuzeye doğru çıkmaya başladık. Zaten işte Nemi, Roma, Floransa, San Gimignano'lar, Pisa'ya falan uğramadık, hani oraya gitmiştik. Bu arada hani gitmediyseniz ya İtalya'ya gitmişken Pisa'yı bir görün deniyor ya. Gerçekten fotoğrafına baktığınızdan farklı bir şey değil aslında. Yani bireysel geziyorsanız gitmeseniz de olur diyeceğim yerlerden biri. Düşünün yani Pisa en ünlü yeri İtalya'nın belki. Ama hani İtalya çok güzel bir ülke. Pisa onların arasında bence en iyilerinden biri değil. Bu arada şöyle göstereyim bir. Tur yapıyorlar herhalde böyle. Böyle göl turları da yapılıyor. Gayet de güzel teknelerle yapıyorlar hani. Karşı taraflar çok güzel gözüküyor. İşte Merve'nin bahsettiği sarı ve yeşil. Şu karşıdaki tipte sarı ve yeşil. Bir tane de ambulans kalenin içine doğru gitti. Biz sıcaktan bayıldı herhalde. Biz de şimdi kaleye doğru yürüyoruz. Sıcaktan bu arada Roma'da birisi o şeyde neredeydi? Birisi Vatikan'da öldü. Vatikan'dan bir ambulans geldi. Bir de şeyde Trevi Çeşmesi'nin oralarda mıydı? Yani biri de Trevi Çeşmesi'nin oralarda ölmüştü. Öldü demedim. Amca sırt üstü yatmış, bembeyaz olmuş. Ya çok sıcak, aşırı sıcak. İnsanlar, yaşlılar yani kalabalıkta zor yani onlar için yani yürümesi. O yüzden gençken gezin. Aynen, göz alıp da gelmiş, bravo vallahi. Gençken gezin işte, ama işte hem sağlık olması lazım gençken gezip hem de maddi açıdan. Ya hepsi bir arada olmuyor maalesef. Bunları göz ardı ederse yok, olmaz tabii de. Bunların hepsi varsa gezin ya. Bakıyoruz mesela elinde bastonla, yürüteçle artık evet. Ölmeyi unutmuş insanlar bile geziyor. Şeyle geziyorlar. Hani şu baston hem oturmak için oturaklı tekerlekli olan, böyle hem, yürüteç gibi. Öyle bir şey var. Onlarla geziyor falan. Teyze mesela yolda yoruluyor, kenara çekiyor, oturuyor, dinleniyor. Sonra devam ediyor gezmesine. Bir tanesi hele Atina'nın o sıcağında, 40 üstü sıcakta orası. O sıcağında önünde tekerlekli sandalyeyle oradan destek alarak yürüyordu, o yokuş çıkıyordu. Yani Pantenon'a, tepeye çıkmaya çalışıyordu. Ki o sıraya zaten o giremez ya muhtemelen. Şimdi kalenin girişine geldik. Aynen. Bir yandan konuşurken. Şöyle bir güzellik. Eskiden buraya timsahlar varmış. Kalenin kapısını bir kapatıyorlarmış, timsahların içine düşüyormuş. İşte lafın üstüne bahsettiğimiz tipte birisi geçti, gösterdim hemen. Şöyle şurayı göstereyim bir. Kamera açısına giriyor mu emin değilim. Orada hani zincirli bir kapı var. İşte kapıyı böyle fır fır çekiyorlar ya eski filmlerde. Tam olarak öyle bir şey. Şimdi kalenin içine doğru giriyoruz. Kalenin içi de oldukça cıvıl cıvıl bu arada. Şurası çok güzel. Hani sola doğru bakıyorsunuz. Karşınızda yolun sonunda göl var. Zaten renkler bir hoş. Taşlar bilmem neler. Picciolo Castello yazıyor orada da. Kalenin içindeyiz. Şu tarafta çarşıları var biraz da. Orada taş binalar, eski binalar var. Şöyle kalenin etrafını bir dolaşalım. Gündüz gözüyle görelim. görelim. Kalenin etrafı demişken hani kalenin etrafı gerçek manada yüzerek dolaşılabiliyor ancak. Onu da ördekler yapıyor zaten. Yani şöyle, bilmiyorum katılır mısın? Burası böyle sanki İtalya'nın kalanından ayrılıyor. Şu an İtalya'da değilmişim gibi hissediyorum, biliyor musun? Aynen. Ben de aynı şey hissediyorum. Ya böyle değişik bir İtalya havası yok sanki ya burada.
Ben de öyle Acaba hissettim. şeyle mi ilgili? Hani artık İtalya'nın en kuzeyindeyiz. Avusturya'yla işte ne bileyim diğer İsviçre'yle falan ve sınır taraflarına yakın artık. Arada dağlar var sadece. Evet. O yüzden kültür farkı olabilir mi burada? Çünkü hani şey olarak da buradaki nüfus yoğunluğu şu an tabii ki turist yoğunluğu var. İtalyanca konuşan sayısı az şu an burada. Evet. Farklı diller duyuyoruz. Almanya'dan gelen bolca görüyoruz. Hollanda'dan gelen bolca görüyoruz. Buralarda da zaten bolca gördük. Evet, Danimarka'da vardı. Var da var yani. Ama enteresan yani gerçekten. Şöyle Güzel, bir bakınca çok çok güzel güzel ya. gözüküyor gerçekten buralar. Arkamızda yine bir konser alanı. Muhtemelen ücretsiz. Muhteşem bir kale, muhteşem bir göl. Mis gibi begonvillerin altına kurmuşlar düzeni. Adamlar yaşıyor. Acaba burada oturmak keyifli olur mu bu kalabalığın içinde? Şimdi öyle düşününce belki, ama göl manzarası, Ya havası, yine de şimdi hani kale manzarası. bizim yaşadığımız yer Eyüp'ün bir mahallesi. Niye hatırlattın sen şimdi? Tabii ki zevkli olur. Ay, gözüm yaşardı şu an. Acı gerçeklere 2 Çok hafta üzüldüm. sonra geri döneceğiz. Neyse. Sirmione'de yavaş yavaş akşam olmak üzere. Güneşi batırdık. Günü battı artık. Batmak üzere. Güneşin son ışıkları da yavaş yavaş geri çekilmeye başladı. Bize ayrılan sürenin de sonuna doğru geliyoruz yavaştan. Çünkü muhtemelen yarın sabah erken ayrılacağız buradan. Yarın gideceğimiz yerde yine gölün kenarından dağların tepelerine doğru çıkacağız. Venedik'e gideceğiz. Tabii siz bunu haftaya izleyeceksiniz. Siz de buralara gelirseniz, biz de videoyu izlersiniz ya da karşınıza çıkarsa bir fikir sahibi olmuş olursunuz. Çünkü biz de hani bu şekilde videolar izlerken fikir sahibi olmak istiyoruz. Samimi bir içerik üretilmesini istiyoruz. Bu nedenle hani bizi de izlerken samimi buluyorsanız ne mutlu bize. Evet. Ve takipte kalıyorsanız ne mutlu bize. Ee, Takip ediyorsanız. 560 aboneyken bu videoyu çektik. 527 şey olmuş. 560 iken bu videoyu çektik. 1000 aboneye ulaşana kadar bunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü YouTube'un istediği ilk aşama bizden 1000 abone. Ondan sonra açık söyleyeyim, çok aboneliklerle uğraşmayı düşünmüyorum. 1000 aboneye ulaştıysak siz bu videoyu izlerken ne mutlu bize. Ulaşamadıysak da ulaşmamıza yardımcı olursanız bizi mutlu edersiniz. Evet, olmasa da sağlık olsun diyoruz. Sirmione'den hepinize iyi akşamlar. Haftaya Strada della Fora'dan başlayan Venedik'e uzanan yolculuğumuza ortak olmanızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, bizle kalın. Hoşça kalın.